Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün yine çok sıcak. Sıcak, sıcak, sıcak. Fransa yanıyor arkadaşlar. Fransa tarihinde herhalde en sıcak haftasını geçiriyor diyebilirim. Gerçekten eğer Fransa'da yaşıyorsanız kesinlikle eğer işiniz olmadığı takdirde sizlere dışarı çıkmanızı tavsiye etmiyorum. Eğer evlerinizdeyseniz de bacanızı, pencerenizi, panjurlarınızı sonuna kadar kapatın, bol bol su için. Bu zamanda yapabileceğimiz tek şey evde kalmak, bol bol su içmek. Maalesef haberlerde de duyuyoruz. Yaşlılarımız ölüyor. Dün gene haberlerde seyrettim. Fransa'da 2 tane çocuk arabada kapalı kalmış. Hafasızlıktan, sıcaktan ölmüş. Çok üzücü. Lütfen dikkat edelim. Evet, lütfen dikkat edelim. Göz önünden kaçırdığımız çocuklar, yani bir anlık bir hata bütün hayatımıza mal olabilir. Çocuktur, hadi dışarıda oynuyor, gözümüzün önünden kaçırabiliyoruz, bir şey olmaz diyebiliyoruz. Ama bu işin gerçekten şakası yok. 2 tane çocuk belki de oyun amaçlı annelerinin arabasına bindiler. Oyun oynamak için mi artık bilemiyorum. Sonra arabayı açamıyorlar ve de sıcaktan ölüyorlar. Bu bana hangi olayı hatırlattı? Bundan 20 yıl önce gene biz Almanya'ya gittik. Almanya'da amcamın oğlunun düğünü vardı. O zaman oğlum sanıyorsam 4 yaşında falandı. Ya 4'tü ya 3'tü, yalan olmasın. Belki 22 yıl önce de olabilir. Ben 20 dedim de 22 de olabilir. Düğündeydik. O zaman kızım da ufaktı. Hani bir yandan kızım, bir yandan oğlum, bir yandan düğün telaşesi. Amcamlar, görmediğim akrabalarım, orada görüyorum, konuşuyoruz, şudur budur derken oğlum kucağımdaydı. Ya herhalde 3 yaşındaydı, yani yanlış hatırlamıyorsam. Ya 3 ya 4, fazla değil yani. Oğlum kucağımdaydı, bir baktım bir anda kollarım boş, hala hala dedim. Oğlum nerede? Arıyorum, yok. Eşime soruyorum, eşim diyor nasıl yani, kollarındaydı, nerede şimdi? Hepimiz telaş ettik, amcamlar, babamın amcasının çocukları. Bir de Almanya'dayız, Almanca bilmiyoruz. Bütün düğün salonunu aradık. Yani size söyleyebilirim, aklım çıktı. Çünkü herhalde hayatımın en kötü en kötü anısıdır diyebilirim. Çünkü düşündüğümü bile daha farklı senaryoları kafamda çeviriyorum. Diyorum ya olsaydı, ya olsaydı. Allah kimsenin başına vermesin. Aradık, bulamadık. Ya nasıl olur oradan çocuk, yani olur. Birileri kaçırabilir, çocuk oradan çıkabilir, arabayla karşılaşabilir. Her şey olabilir. Artık biz kafayı yemek üzereyiz. Bir 15 dakika aradık. Sonra yan tarafında salondan hariç bir tane lokanta vardı. Hani gittik oraya, dedik hani girmez de nasıl girecek ki o çocuk oraya, kapı da kapalı restoranın. Dedik hadi gidek bir soralım gene de. Dil de bilmiyoruz. Eşim dil biliyordu, Almanca biliyor. Gittik, dedik hani buralarda bir küçük çocuk gördünüz mü? Kadın bize dedi, küçük bir çocuk etrafta ağlayarak geziniyor. Öyle mi dedik? Sonra bir baktık gerçekten oğlum oralarda geziniyor, hem ağlıyor hem geziyor. Millet, hani Almanlar yemeğini yiyor, garsonlar görevini yapıyor, hiç kimse ellemiyor çocuğa. Hani burada bir çocuk geziniyor, ağlıyor. Biz Türkler olsak alırız çocuğu kucağımıza. Annen nerede yavrum? Baban nerede yavrum? Acaba yanda düğün var, düğünden mi geldi çocuk? Hani getirelim, merak etmesinler. Öyle bir şey yok. Çocuk orada ağlıyor. Onlar da bırakmış. Çocuk bütün masaları geziyor. Bakıyor herhalde, annesini babasını arıyor. Onlar da hiçbir şey demiyor. Hani onların dediğine göre biz düşündük zaten yandaki düğünden gelmiştir. Annesi babası hani uyanınca gelir alır herhalde diye düşündüler, bilmiyorum. Ben oğlumu bir kucağıma aldım. Çocuk birden saçlarıma bir yapıştı. Sen beni niye kaybettin?
Sen beni niye kaybettin? Yani ben niye kayboldum değil, sen beni kaybettin. Ve de o günkü 3 yaşındaki çocuk gerçekten bana öyle bir ders verdi ki doğru söyledi. Ben onu kaybettim, o beni değil. Benim görevim ona göz kulak olmaktı. Benim görevim ister düğünde olayım, ister hasta olayım, ister çalışayım, ister ne olursa olsun benim görevim o çocuğa göz kulak olmak. Onu dünyaya ben getirdim. O daha çocuk. Henüz her şeyden korkabilir. Etrafında kötü insanlar olabilir. Benim o çocuğu herkesten, her şeyden korumam lazım. O çocuk bana sen beni kaybettin, beni niye kaybettin dedi. Hala o gün bugündür düşünüyorum. Ya 3 yaşındaki çocuk nasıl öyle bir şey düşünebilir? 3 yaşındaki çocuğun düşündüğünü nasıl biz düşünemiyoruz? Yani benim 10 yıl düşünsem herhalde öyle bir laf aklıma gelmez yani. Ben onu kaybettim. Annem beni kaybetti. Ben çocuğum. Ben giderim, gezerim, her deliğe de girerim, çıkarım. Sen benim elimi bırakmayacaksın. Ben senin elini bırakabilirim. Ben çocuğum. Ama sen annesin. Sen benim elimi bırakamazsın. O zaman öyle bir ders almıştım ki herhalde hani diyorlar ya bir ders 1000 nasihata bedeldir. Herhalde o bana olmuştu. Ondan sonra gözümden sakınmaya başladım. Ondan sonra o bana iyi bir ders oldu. Çok şükür biz böyle atlattık. Ama görüyorum bayramlarda, seyranlarda, bazen parka gidiliyor. Ufacık bir dalgınlık insanların hayatına mal oluyor. Bir evladın kaybolması, kötü deneyimler geçirmesi. Yani siz olun genç kız kardeşlerim. Dikkat edin. İnanın bu şakaya gelmez. İnanın bu sizin hayatınıza mal olur. Siz olun. Çocuklarınızı gözünüzden kaybetmeyin. Dün gördüğüm haber beni etkiledi. 2 tane yavru maalesef arabada can çekişerek öldüler. O anne babanın durumunu düşünemiyorum. Etrafındakilerin onlara söylediğini düşünemiyorum. Yani ne yaşadıklarını bilemiyorum. Allah yardım etsin. Allah kimsenin başına vermesin. Çok kötü. İşte ben de size bunu anlatmak istedim. Bunun haricinde bugün işe gittim, işten geldim. Çok dediğim gibi sıcak olduğu için posta kutusunu bir açtım. Buranın belediyesi posta kutusuna şey bırakmış, bir yazı bırakmış, böyle herkese bastırmış. Bütün posta kutularına bırakmış. Hani bu olduğum köyde bizim belediyemizin hani düğün salonu var, toplantı salonu var. Orada bütün gün klima açık olacaktır. Eğer gelmek isterseniz, eğer eviniz sıcaksa gelip burada da serinleyebilirsiniz. Burada oturabilirsiniz, sohbet edebilirsiniz. Arkadaşlarınızla, eşinizle, dostunuzla gelebilirsiniz. Düşünebiliyor musunuz? Adamlar her şeyi düşünüyor. Sizce klima niye değişti? Ben 25-28 yıl önce biliyorum ki Fransa'da bizler yani 14 Temmuz kutlamaları var. Havai fişekler olurdu. Bugünlerde artık eskisi gibi gitmiyorum çünkü beni çekmiyor. Her şey demek ki çocuklarla güzelmiş. Hani havai fişek olduğunda burada Petforen diyorlar, kültür park geliyor yani. Kültür park geldiğinde ilk biz giderdik. Haftada belki 3 haftalığına geliyor. 3 haftalığına geldiğinde belki 10 kere uğrardık. Uçağa da binerdik çocuklarla. Salıncaklara da binerdik. Dönme salıncaklar var ya. O
havai fişekler uçtun, yani attıklarında biz de bakardık, sevinirdik. Şimdi ise hiçbiri benim ilgimi çekmiyor. Demek ki çocuklar ufakken ilgimizi çekiyormuş. Siz kız kardeşlerim, belki şu an çocuklarınız ufak, biliyorum çok zor. Eğer anneniz babanız varsa çok şanslısınız. Annenize babanıza bırakıp biraz hani nefes alabilirsiniz. Eşinizle belki bir gün baş başa geçirmek istersiniz. Belki bir yemeğe gidip eşinizle veyahut da arkadaşlarınızla bir nefes alabilirsiniz. Ama keşke çocuklarım ufak olsaydı. Keşke ben hala o kadar yoruluyor olsaydım. O günler birileri bana derdi ki, benden yaşlılar, bugünlere iyi sahip çık. Çünkü bugünler çok çabuk geçiyor. Şikayet etme. Bugünleri de özleyeceksin. Gerçekten öyleymiş. O günleri özlüyorum. Tabii şimdi de ben iyiyim, mutluyum, şöyle mutluyum. Büyüdüler, mesleklerini aldılar, güzel meslekleri var çok şükür, okudular. O konuda şanslıyım. Ama çocuklar yanınızda oldu mu, size muhtaç 2 tane yavru oldu mu, aynı yavru kuş gibi siz kendinizi daha önemli, daha değerli hissediyorsunuz. Onlar uçup gittiği zaman, yanınızda olmadığı zaman her zaman daha da endişeli oluyorsunuz. Acaba iyi insanlarla mı denk gelecekler, karşılaşacaklar? Sen çocuğunu iyi eğitebilirsin ama karşıdakinin çocuğu nasıldır, falandır, filandır diye her zaman aklınızda sorular olacak. Eğer bir kere anne olduysanız herhalde ömür boyu siz bu endişeleri taşıyor olacaksınız. Aynı bir psikopat gibi her zaman düşünüyor olabileceksiniz. Hatta benim oğlum derdi, hani ben işe giderken derdim, aman kapıları kilitle, aman bunu yap, şunu yap, onu yap. Oğlum bana der ki, senin yüzünden ben bile paranoyak oldum. Hala bu yaşa geldim, yatmadan önce kapıyı pencereyi kontrol ediyorum. Hepsi senin yüzünden. Tabii ben biraz egzajere yaparak, hani onları biraz da korkutarak, hani ben işte değilim ya, hani onlar sakın kapıyı bacayı açmasınlar eğer ben bir saatliğine bile gittiysem. Tabii çocuk dediğimde ben o kadar çok ufakken yalnız hayatta bırakmazdım, dediğim gibi korktuğum için. Yani 13-14 yaşlarında da olsalar gene aynı o şekilde davranıyordum. İşte öyle, bugünlük de benden böyle çok sıcak. Size bunu paylaşmak istedim. Sizle oturup sohbet, küçük de olsa bir sohbet edelim dedim. Bugünü de es geçmeyelim. Sıcak ama biz gene dertleşelim dedim. Sizin de böyle deneyimleriniz olduysa bana yazabilirsiniz. Yorumlarda buluşuruz. Kendinize iyi bakın. Benim kedim de gelmiş. Bakın o kadar sıcak ki kedim de böyle kendinden geçmiş, kendini temizliyor. Aşkım. 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 Bakın bakın bana neler yapıyor. Je t'aime mon amour. Je t'aime. Bol bol su için. Fransa'daysanız, Türkiye'deyseniz de havalar nasıl bilmiyorum. Herhalde orası da sıcak, değilse de yakında bu sıcak hava dalgası oraya da gelecektir. Lütfen kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.